Bizim Privyet Yanur. Bugün İslam coğrafyasında İdris, Eski Mısır'da Tot, Antik Yunan'da Hermes Trismegistus, İskandinav bölgesinde Odin, Hindu kaynaklarında Buda, Roma kültüründe Merkür gibi çeşitli mitolojilerde ve anlatılarda hikmet ve hakikatle ilişkilendirilen birçok farklı isimle anılan ama aynı kişi olan bir figür hakkında konuşmak istiyorum. Antik çağlarda savaşlar ve göçler nedeniyle bazı etkiler olmuş olsa da motiflemelerin ve betimlemelerin hep aynı şekilde anlatılması garip. Bazı varyasyonları olmalıydı değil mi? Her neyse, İslam'da anlatılan şekliyle başlayalım o vakit. İslam, Hristiyan ve Yahudi inançlarına göre İdris bir peygamberdir. İslam inancında Hazreti Adem'in torunu olan Enok olarak da bilinen Set'in oğludur ve dünyadaki ilk insanlardan da biridir. Hazreti İdris'in hayatı hakkında pek çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ama Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette de adı geçer. Bu ayetler Hazreti İdris'in Allah'ın bir armağanı ve insanlara doğru yolu gösteren bir peygamber olduğunu belirtir. İdris aynı zamanda Allah'ın yakın bir kulu ve peygamberidir. İdris'in yaşadığı dönem hakkında kesin bir bilgiye sahip değilizdir. Ancak genellikle M.Ö. 3. bin yılda yaşadığı da düşünülmektedir. İdris'in yaşadığı dönemde insanlar haksızlık ve zulüm içerisinde yaşıyorlardı. İdris, insanlara Allah'ın birliğini ve doğru yolu öğreterek onları kötülüklerden korumaya çalışmıştır. İdris, astroloji ve astronomi konusunda da bilgiliydi. İslam inancına göre İdris gökyüzünü gözlemlemiş, göklerin düzenini anlamaya çalışmış ve bu bilgiyi insanlara aktarmıştır mesela. Yahudi inancında İdris'ten Tanah'ta Hanok olarak bahsedilir. Tanah'a göre İdris, Allah'ın kendisine öğrettiklerini insanlara aktarırken insanlardan birçok tepki aldığından bahseder. Bunun üzerine Allah İdris'i alıp cennete yükseltir. Hristiyan inancında İdris'ten peygamber olarak bahsedilmez. Yaratılış kitabında Hanok olarak bahsedilir. Yaratılış kitabına göre Hanok 365'inin son çağında Tanrı tarafından cennete götürüldüğünden bahseder. Batı ezoterizminde önemli bir figür olan Hermes Trismegistus, Yunan ve Mısır mitolojileriyle ilişkilidir. Yunan mitolojisinde Hermes, tanrıların haberci ve iletişim tanrısıdır. Mısır mitolojisinde Tot olarak da bilinir. Bu nedenle Hermes Trismegistus, Yunan ve Mısır kültürleri arasında bir bağlantı olarak hizmet ettiğine de inanılır. Hermes, ezoterik felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Yazılarının Batı felsefesinin ve mistisizmin gelişimi üzerinde büyük etkisi de olmuştur. En önemli atfedilen yazıları Hermetizmin temel metinleri olarak kabul edilen Corpus Hermeticum ve Tabula Sramagedina yani Zümrüt Tablettir. Hermes, felsefe doktrinlerinde yukarıda olduğu gibi aşağıda da felsefesi ve her şey bir ve bir şeydir kavramı da dahil olmak üzere birçok temel ilkeye de değinir. Ayrıca insanların kendilerini ilahi varlıklar olarak görmeleri ve içsel bir dönüşümden geçmeleri gerektiğini de savunur. Hermes felsefesi tıp, astroloji, simya ve sihir gibi alanlara da uygulanmıştır. Özellikle simya, Hermes Trismegistus'un öğretilerine dayanır ve modern kimyanın da temelini oluşturmuştur. Öğretilerinin Batı felsefesi ve bilimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylemiştir ve bugün hala okutulmakta ve tartışılmaktadır. Hermes, Yunan mitolojisinin, Mısır ve mitolojisinin Tot'unun bir kombinasyonu olarak görülür. Aynı zamanda Mısır ve Yunan kültürleri arasında önemli bir etkileşim vardır ve Hermes gibi figürler iki kültür arasında bir bağlantı görevi bu yüzden görür. Hermes'in öğretileri sadece ezoterik felsefeyle değil, aynı zamanda tıp, astroloji, simya, sihir gibi alanlara da uygulandığından bahsetmiştim. Özellikle simya öğretilerine dayanır ve simyanın amacının materyalleri olgunlaştırmak ve gerçekleştirmek olduğunu öğretir. Bu, insanların da kendilerini gerçekleştirmeleri gerektiği anlamına gelir. Hermes'in adı büyük bilgeliğini ve önemini vurgulayan 3 kat büyük Hermes anlamına gelen Trismegistus anlamına gelir. Bununla birlikte de gerçek kimya hakkında kesin bir bilgi olmadığından bazıları onun bir efsane olduğunu da kabul eder. Bununla birlikte Batı öğretileri Batı felsefesinin
ve mistisizmin bir parçası olarak zaten az önce kabul edildiğini de söylemiştim. Antik Mısır'da Tot olarak bahsedildiğinde ise Tot önemli bir tanrı ve genellikle bilgelik, yazı, ay, materyalite. Ne demiştik? Antik Mısır'da Tot olarak bilinir. Tot, Mısır mitolojisinde önemli bir tanrıdır ve genellikle bilgelik, yazı, ay, matematik, astronomi, tıp ve sihir tanrısı olarak tanımlanır. Tot'un kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak adı en eski Mısır metinlerinde de görülmektedir. İlk olarak 1. hanedanlık döneminde, yani bu M.Ö. 3100'lerle 2900'ler arasında görülmüş ve popülaritesi daha sonraki dönemlerde artmıştır. Tot, yüzyıllar boyunca birçok farklı biçimde tasvir edilmiş ve çeşitli yeteneklere sahip bir tanrı olarak kabul edilir. Tot'un en büyük görevlerinden biri Mısır mitolojisinin yaratılış metnindeki rolüdür. Tot, dünyanın yaratılışı ve insanların yaratılması hakkında yardım eden bir tanrı olarak görülür. Buna ek olarak yazı ve bilgi tanrısı olarak firavunların ve rahiplerin eğitiminde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca ayın ve takvimin tanrısı olarak da tanımlanır. Mısırlılar ayın döngüsünü izlemek ve tarımsal faaliyetleri planlamak için ay takvimini kullandılar. Tot, takvimin oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını düşünülür. Tot ayrıca tıp ve sihir tanrısı olarak da kabul edilir. Mısırlıların hastalıkları tedavi etmek için çeşitli bitkiler ve ilaçlar kullandılar ve Tot bu ilaçların kaynağı olarak kabul edildi. Ayrıca büyü ve büyücülük konusunda da uzman olarak kabul edilir. İbis kuşu ülkenin doğal ortamında yaygın bir türdür ve Mısır halkı arasında saygın bir hayvandır. İbis kuşunun sembolizmi Tot'un ilahi bilgi ve yazma nitelikleriyle de tutarlıydı. Bu nedenle Tot genellikle bir ibis kafası tasarrufuyla tasvir edilmiştir. Mısır mitolojisindeki en zeki ve en bilgi tanrılardan biri olarak görülüyordu. Ezoterik olarak Tot bilgilik, bilgi ve anlayışın kaynağı olarak görülürdü. Aynı zamanda eski Yunan ve Mısır kültürlerinden felsefi öğretileri birleştiren bir öğreti olan hermetik bilgiliğin de yine burada kaynağıdır. Ve ezoterik öğretilerde Tot'un sembolizmi zihinsel, ruhsal gelişim ile ilgilidir. İbis kuşunun sembolü manevi yükseliş gösterir ve aynı zamanda şifa ile de ilişkilidir. Tot, insanların zihinlerini ve ruhlarını geliştirmek için kullanmaları için birçok teknik ve öğreti sağlar. İbis kuşu ise insanların kendi içlerindeki doğal bilgeliklerini keşfetmeleri için bir çağrıyı sembolize eder. Ezoterik öğretilerde Tot'un öğretileri insanların içsel bilgeliğini tamamen ortaya çıkarmak için bu yüzden kullanılır. Umarım bu kişiyi neden farklı kültürlerde ve mitolojilerde aynı tasvir ve konularda hiçbir farkı olmayan biri olarak tanımladığımı anlamışsınızdır. Böyle büyük bir bilgeliğe sahip olmak inanılmaz değil mi sizce de? Şimdi bu kişiyi tanımladığıma göre günümüzle ilgili bazı eserler olan söylence de olsa, iddia da olsa, teori de olsa bağlantılarına bakalım o vakit. Birincisi, bugünkü 365 günlük takvim, İdris'in 365 yıl yaşamış olmasından dolayı takvimlerimize kazınmış bir özelliğe sahiptir. İkinci olarak Mısır piramitlerinin yapımında Tot'un yardımının olması vardır. Yani Tot, Mısır mitolojisinde bilgelik, yazı, ay ve matematik tanrısı olarak kabul edildiğinden bahsettik. Piramitlerle olan ilişkisi ise Mısır mitolojisinde önemli bir figür olarak inşa edilmeleri ve kullanılmaları ile ilgili mitlere ve hikayelere dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bazı efsanelere göre Tot, Mısır'daki piramitleri tasarladı ve inşaatları için gerekli matematiksel hesaplamaları yaparak Mısırlı işçilerin işçilerini kolaylaştırdı. Tot ayrıca piramitlerin içindeki gizli odaları ve geçitleri de tasarlayıp inşa etmiştir. Bazı mitlerde ise Tot, piramitlerin kullanımı hakkında bilgi verir ve ritüel amaçlar için nasıl kullanılacağını da iddia eder. Üçüncü olarak ezoterik bir bakış açısıyla bakacak olursak eğer, bazı Batı ezoterik öğretilerinde Tot, bilgi ve yazı, matematik ve okült bilgi ile ilişkilendirildiğinden bahsettik. Tot aynı zamanda şu anda günümüzde de bilinen tarot destelerindeki
aptal veya sihirbaz kartlarının arkasındaki ilham kaynağıdır ve gnostik öğretilerde önemli bir figür olarak kabul edilir. Batılı ezoterik öğretilerde Tut'un piramitlerle olan ilişkisi, piramitlerin enerjisi ve gizli bilgileri depolamak ve korumak için inşa edildiği fikriyle de bağlantılıdır. Dördüncü olarak bakarsak eğer, Batlamyus tarafından yazılan Almagest kitabıdır. Hermes Trismegistus, Batlamyus'un Almagest adlı kitabında göksel hareketler ve astronomi hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Hermetik felsefenin temel metinlerinden biri olan Corpus Hermetisum'u yazdığına da inanılmaktadır. Bu metinler evrenin yapısı, tanrıların doğası, insanlığın özü ve dünyadaki yerimizle ilgili çeşitli felsefi konuları da ele alır. Rönesans dönemine gelecek olursak Hermes dünya üzerindeki etkisi Rönesans döneminde de devam ediyor. Bu süre zarfında hermetik felsefe yeniden keşfediliyor ve bu felsefeye dayanan birçok eser yazılıyor. Bu eserlerin en ünlüleri arasında Giordano Bruno ve Marsilio Ficino'nun da yazıları bulunmaktadır. Günümüze kadar uzanmış bazı okült örgütlerle de bağlantısı vardır. Yani bunu da daha net detaylı açıklayacak olursam eğer, Hermes'in bazı eserleri mistik ve ezoterik öğretileri içerdiğinden de bahsettim. Yani örneğin evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu ifade eden felsefi bir fikir, bu Tabula Smagrega yani Zümrüt Tablet adlı eserinde işte az önce de bahsettiğim yukarıda olduğu gibi, aşağıda olduğu gibi, içeride olduğu gibi, dışarıda olduğu gibi ifadelerinin falan yer alması, bunun temelinde oluşturulan, günümüzde de var olan bazı okült örgütlerle de ilişkisi var. Felsefeye bakacak olursak felsefede de bir etki var. Yani Hermes Trismegistus'un en önemli eseri olan az önce de bahsettiğim bu Corpus Hermetisum, insanlığın doğası, Tanrı'nın varlığı, evrenin yapısı, nasıl işliyor, insanın kaderi, öbür dünya yani öteki taraf gibi birçok konuyu da ele alıyor. Bu eserlerin içeriği Platonik ve Orta Doğu geleneklerinin bir karışımı gibi bir şey. Orta Çağ'da Hermes'in eserleri Avrupa'da Latince'ye çevriliyor ve Batı mistik geleneği üzerinde bir etkisiyle yeni bir mesele ortaya çıkartıyor, yeni bir düşünce ortaya çıkartıyor. Özellikle de bu Rönesans döneminde Hermes'in felsefesi Batı felsefesinin de gelişmesine önemli katkılar bulunuyor ve Hermetik felsefe olarak bilinen bir okulun, bir öğretimin oluşmasına yol açıyor. Pozitif filmler ve simya üzerinde de etkisi var bir nevi. Yani iddia o şekilde. Çünkü astroloji, simya, sihir gibi konularla ilgileniyor ve bu konularla eserler yazıyor. Bu eserlerde garip bir şekilde elementlerin işlevleri, gezegenlerin etkileri, metal ve taşların özellikleri ve kullanımları gibi konular ele alıyor. Kültürlere baktığımız zaman çeşitli dünya kültürleri üzerinde önemli bir etkisi oluyor bu adamın. İslam dünyasında eserleri Prizmi Kebir olarak bilinir ve İslam felsefesinin mistik doktrinleriyle de bağlantılı olarak değerlendirilir. Yani batınilik gibi bir şeyle değerlendirilir. Hermes'in felsefesi İslam filozoflarının ve mistiklerinin düşüncelerini de şekillendiriyor bu sayede. Ayrıca eski Mısır kültürü üzerinde etkisi de önemlidir. Yani Hermes, Mısır tanrılarının felsefi yorumlarını içeren eserleriyle tanındığını az önce bahsettik zaten. Ve Mısır'da Hermes'in etkisiyle ortaya çıkan hermetik hareket, eski Mısır kültürü ile Batı felsefesi arasında bir köprü görüyor. Dahası Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer Batı dini geleneklerini de etkiliyor. Özellikle Hristiyanlığın İncil öncesi döneminde yazılmış bazı metinler Hermes Trismegistus'a atıfta bulunur. Fikirleri Hristiyan mistik ve ezoterik geleneklerine de yansıyor. İşte bu ezoterik veya hermetik bilgiler dediğimiz kadim okült öğretiler bu şekilde başlamış oldu anlayacağınız. Bu seride Hermes'i temel alarak kurulan okült ezoterik örgütler ve neler yapmış olduklarına dair olacak. Konuya giriş yaptığıma göre son sözlerimi serinin 2. videosunda görüşmek üzere diyerek tamamlamak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, yolculuk uzun.